Osman'ın kaderi doğumundan itibaren belliydi. Geniş bir imparatorluğu yönetecekti. Çocukluğu Boğaziçi'nin pırıl pırıl sularına bakan avlular ve bahçelerden oluşan Topkapı Sarayı'nın gösterişli duvarları arasında geçti. Geleceğin padişahına yakışır bir eğitim aldı. İslam teorisi, Osmanlı tarihi, savaş sanatları. Daha küçük bir çocukken bile keskin bir zeka ve bilgiye susamışlık gösteriyordu. Osmanlı İmparatorluğunu bir süper güce dönüştüren şanlı atalarının, fatihlerin ve reformcuların hikayelerini büyük bir ilgiyle okuyordu. Onların başarılarını örnek almayı, imparatorluğun sınırlarını genişletmeyi ve tarihe kendi silinmez damgasını vurmayı hayal ediyordu. Henüz 14 yaşındayken, anne ve babasını kaybetmenin acısı tazeyken tahta çıkmak zorunda kaldı. Osmanlı İmparatorluğu o dönem iç çekişmeler ve askeri yenilgilerle boğuşuyordu. Yolsuzluk imparatorluğun damarlarına işlemiş, kurumları içten içe zayıflatmıştı. Ancak Osman umutsuzluğa kapılmayı reddetti. İmparatorluğun kaderini tersine çevirebileceğine, onu eski ihtişamına kavuşturabileceğine inanıyordu. Amcası 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesinin ardından 14 yaşında tahta çıkması halk tarafından hem umut hem de endişeyle karşılanmıştı. Osmanlı halkı, Osman'da seletlerini rahatsız eden saray entrikalarından etkilenmemiş genç ve dinamik bir hükümdar gördü. Ülkeye düzeni ve refah getirecek güçlü bir lider olma potansiyeli vardı. Osman da onların beklentilerini karşılamaya hevesliydi ve geçmişin büyük Osmanlı padişahlarına layık bir halef olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. Tarihin ağır yükü genç omuzlarında duruyordu. Ancak o bu yükü omuzlamaya hazırdı. Bir hanedanın, bir imparatorluğun kaderi artık onun ellerindeydi. İmparatorluğun karşı karşıya olduğu zorlukları, artan yolsuzluğu, askeri yenilgileri, halk arasında artan huzursuzluğu anlıyordu. Osman sadece yönetmekle yetinmek istemiyordu. Hüküm sürmek, reform yapmak, yeniden canlandırmak istiyordu. Osmanlı İmparatorluğunu eski ihtişamına kavuşturmak için iddialı bir reform programına girişti. İlk hedefi verimsizlik ve rüşvetle dolu olan bürokrasiydi. İdari yapıyı düzene koydu. Yozlaşmış yetkilileri görevden aldı ve onların yerine liyakat sahibi kişileri atadı. Bir yandan da giderek disiplinsizleşen ve küstahlaşan Yeniçerilerin aşırılıklarını dizginlemeye çalışıyordu. Yeniçeriler ayrıcalıklı ve güçlü bir hayata alışmışlardı ve genellikle Osmanlı siyasetinde kral yapıcı gibi hareket ediyorlardı. Bizim istediğimiz adam tahta çıkar, istemediğimiz iner havasındaydılar ve maalesef ki bu gerçekten de böyleydi. Osman'ın onların saflarını reforme etme ve kendi otoritesini yeniden tesis etme girişiminin sahip oldukları gücü zayıflatmak olduğunun farkındaydılar. Genç Osman'ı bu yoldan caydırmaya çalıştılar. Ancak Osman caydırılmayı reddetti. İmparatorluğun kaderinin orduya disiplini geri getirmeye bağlı olduğunu anlıyordu. İmparatorluk için yeni bir yol çizmeye, geçmişin prangalarından kurtulmaya kararlıydı. Reformları gerekli olmasına rağmen aynı zamanda tehlikeliydi. Ayrıcalıklarının tehdit edildiğini gören Yeniçeriler ve saray içindeki güçlü gruplar fısıldaşmaya, onu kibir ve dinsizlikle suçlamaya başladılar. Kısacası düşmanları birleşip gölgelerde komplo kuruyordu. Ama genç padişah etrafını saran tehlikenin farkında değildi. İmparatorluk için büyük vizyonuna fazlasıyla odaklanmıştı. Ayrıcalıklı konumlarına alışmış olan Yeniçerilerin hoşnutsuzlukları rütbeliler arasındaki kışkırtma fısıltılarıyla beslenerek arttı. İstanbul'un kalabalık sokaklarında Osman hakkında söylentiler yayıldı. Çok genç, çok aceleci, eski düzeni yıkmaya fazla hevesli. Sınırlarında zaten dış tehditlerle boğuşan imparatorluk, şimdi içeriden daha sinsi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Kızgınlığın verimi topraklarında ekilen isyan tohumları kök salmaya başlamıştı. Osman, büyüyen fırtınadan habersizdi. Reform planları, yeniden canlanmış bir Osmanlı İmparatorluğu vizyonu, onu tünel görüşü dediğimiz şeyin içine sokmuştu. Etrafını ideallerini paylaşan, değişimin mümkün olduğunu inanan, zeki ve hırslı insanlardan oluşan danışmanlarla çevrelemişti.
yönetimine yönelik muhalefetin derinliğini fark edemediler. Reform söylemlerinin Osmanlı geleneğinin koruyucuları olan Yeniçeriler arasında yarattığı kızgınlığı hafife aldılar. Fısıltılar daha yüksek sesle, daha cesurca duyulmaya başladı ve gölgelerde başlayan vırıltılar açık bir meydan okumaya dönüştü. Yeniçeriler sayıları ve tarihlerinden aldıkları cesaretle bizzat padişahın otoritesine meydan okumaya cüret ettiler. Onların hoşnutsuzlukları Osman'ın dindarlığını ve yönetme hakkını sorgulayan din adamlarının söylemlerinde de ses buldu. Onu bir tiran, İslam'ın kutsal geleneklerine bir tehdit olarak resmettiler. Bir zamanlar umut ışığı olarak selamlanan genç padişah, şimdi kendini giderek daha fazla yalnızlaşmış ve düşmanlarla çevrili bir konumda buldu. Bir zamanlar Osmanlı gücünün sembolü olan sarayın duvarları, onun için daha çok yaldızlı bir kafese benzemeye başladı. Fırtına korkunç bir hızla koptu. Safları hoşnutsuz askerlerle dolup taşan ve imamların ateşli söylemleriyle coşan Yeniçeriler, İstanbul sokaklarında bir öfke ve kızgınlık seli gibi ilerlediler. Sayıca az ve hazırlıksız olan saray muhafızları bu baskını durduramadı. İsyancılar gösterişli Topkapı salonlarında yankılanan çığlıklarıyla sarayı bastı. Kargaşadan haberdar edilen Osman bir anda kendini kapana kısılmış buldu. Daha birkaç gün önce sadakat yemin eden saray mensuplarının yüzlerinden ihanet damlıyordu. Yaklaşan ayak seslerinin homurtusu yükseldikçe boğucu bir korku sardı havayı. Ordusuz bir padişahtı. En çok güvendiği kişiler tarafından ihanete uğramış bir hükümdardı. Daha 17 yaşındaydı. Yüzleri öfkeyle çarpılmış Yeniçeriler Osman'ın tahttan çekilmesini talep ettiler. Onun gitmesini, silinmesini, Osmanlı tarihinde başarısız bir deney olarak kalmasını istiyorlardı. Hava gerilimden adeta çatlıyordu. İmparatorluğun kaderi bir kez daha pamuk ipliğine bağlıydı. Genç ve gururlu olan Osman, onların taleplerine boyun eğmeyi reddetti. Yeniçerilerin elinde bir kukla padişah, bir piyon daha olmayacaktı. O bir Osmanoğlu'ydu. Büyük fatihlerin soyundan geliyordu ve düşmanlarıyla cesaret ve haysiyetle yüzleşecekti. Ancak cesaret tek başına isyan dalgasını durdurmaya yetmedi. Kana susamışlıkları kabaran Yeniçeriler Osman'ı yakalayıp sarayından sürüklediler. İnce cübbeleri yırtılmış, yüzü kanlar içindeki padişah sokaklarda adi bir suçlu gibi gezdirildi. Bir zamanlar adını haykırmaya can atan kalabalık, olanları sessizlik içinde izliyordu. Padişahlarının küçük düşürülmüş, beğenilmiş halini görmek, kalplerine bir korku ürpertisi gönderdi. Genç Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanı artık bir mahkumdu. Önce Orta Cami'ye kapatıldı. Yeniçeriler Sultan II. Osman'ın hayatına dokunmayarak ona kafes hayatı yaşatmak istiyorlardı. Nitekim çok hain biri olan Sadrazam Davut Paşa onu öldürtmek için cebeci başına emir verince Yeniçeri ağaları mani oldular. Genç Osman hayatına kasteden Davut Paşa'ya baktı ve haykırdı. "Hain, ben sana ne dedim? 2 defa canını bağışlayıp üstüne üstlük bir de makam sahibi ettim. Bana bu düşmanlığın nedendir, alçak?" "Ağalar, görün kimi padişah ettiniz başınıza. Siz neslin kesilmesine sebep olursunuz. Bu meczup devletin çöküşüne sebep olur. Ocağınızı söndürür. Kıyamete değin kurtulamazsınız bu pişmanlıktan. Gelin, dönün bu hatadan." Ve o ünlü cümlelerini söyledi. "Görün dünyanın halini. Dün sabah cihan padişahıydım, şimdi uryan kaldım. Esvap ve malımın haddi hesabı yokken, şimdi 10 akçilik bir arakeye gücüm yok. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size de kalmaz." Karanlıktaki her gün umudunu kemiriyor, geriye sadece kaderinin ürkütücü gerçeği kalıyordu. Davut Paşa, Cuma'dan sonra en güvendiği adamları olan Cebecibaşı ile Kalender Uğrusu denen zabite, Sultan Osman'ı Yedikule'ye götürerek boğmalarını emretti. Eski sultanın Yedikule'ye götürülüşünü seyretmek üzere yollara biriken halk, o tarihe kadar görülmemiş kalabalığı teşkil ediyordu. Bir zamanlar devletin düşmanlarını barındıran Yedikule'nin taş duvarları, şimdi Osmanlı padişahını hapsediyordu. Davut Paşa'nın emriyle oraya kadar gelen binlerce asker dağıtıldı. Davut Paşa, Cebecibaşı'na ve Kalender Uğrusu'na dönerek yanınıza 8 cellat alıp
Osman'ın işini bitirin, yarına kalmasın, dedi. Sultan Osman günlerden beri perişan vaziyette, aç ve uykusuzdu. Soyunun ağırlığı çökmüştü üstüne. Kurucu Osman adaşı, Muhteşem Süleyman atası. Onların mirası esaretiyle lekelenmişti. Niyetim saltanat ve devletime hizmet etmekti. Ama ne iştir ki kıskanç ve kötü niyetliler hep felaketime çalıştı. İçinden bir öfke dalgası yükseldi. Ruhunun küllerinden bir kıvılcım. Böyle kırık bir adam gibi ölmeyecekti. Ayağa kalktı ve onu boğmak için üzerine gelen 10 cellatla yumruk yumruğa dövüştü. Biri 10 nispet olmasına rağmen cellatlar silahsız padişahla mücadele edemeyeceklerini anladılar. Kementten başka silah da kullanmak istemiyorlardı. Çünkü hanedandan olanın kanı akıtılmazdı. Buna rağmen dışarıdan balta alan cellatlarla genç sultan büyük bir ustalıkla dövüştü. Ancak arkasından gelen bir cellat bir güç darbesiyle onu fena şekilde yaraladı. Bu durumu fırsat bilen Cebecibaşı kemendi Osman Han'ın boynuna geçirdi ve yere düşürdü. Diğer caniler de üzerine yüklenerek genç padişah son nefesini verene kadar boynunu sıkmaya devam ettiler. Dünya bulanıklaştı. Son düşünceleri atalarıydı. Yüzleri ölmekte olan zihninde birer karartıydı artık. Sultan ölmüştü. Savaş meydanında değil, soğukkanlılıkla öldürülmüştü. Veraset çizgisi bozulmuş, kaosa sürüklenmişti. O gün Yedikule'de yaşananlar imparatorluğu derinden sarsacaktı. Zindanlarda boğulan genç Osman'ın anısı imparatorluğu sonsuza dek rahatsız edecekti. İkinci Mahmut, Osmanlı İmparatorluğunu yeniden inşa etmeye kararlı bir hükümdardı. Atası genç Osman'ın trajik sonundan önemli dersler çıkarmıştı. Yeniçeri Ocağı, İstanbul'un sokaklarında halkın huzurunu kaçıran bir korku unsuru haline gelmişti. Esnaftan haraç kesiyorlar, güzel kızları kaçırıp tecavüz ediyorlardı. Sultan II. Mahmut, Yeniçerileri alt etmek için zekice bir plan yaptı. Yeniçeri liderleriyle arasını iyi tutup onları fazla kışkırtmadan yeni bir topçu okulu açtı ve yabancı eğitmenler getirdi. İkinci adımı Yeniçerilerin zulmünden bıkmış halkın desteğini kazanmaktı. Yeni bakanlıklar kurdu, reform yanlısı yetkililer atadı ve mali reformlar gerçekleştirdi. Yeni ve modern bir ordu kurma planları meyvesini vermişti. Disiplinli, eğitimli ve sadık bir birliği vardı artık. Yeniçerilere yeni birliklerle birlikte eğitim almalarını emrettiğinde tahmin edilebilir tepkilerini hesaba katmıştı ve onları kontrol edebileceği bir isyanı bilerek teşvik etti. Binlercesi İstanbul'da öfke saçtı. Yangınlar çıkardı, yağmaladı ve halkı terörize etti. Her şey II. Mahmud'un planladığı gibi ilerliyordu. Artık planının son aşamasına geçme vakti gelmişti. Yeniçerileri İslam'ın düşmanı ilan eden dini liderleri çağırarak onların desteğini arkasına aldı. Genç Osman'ı düşürdükleri duruma bu sefer onları II. Mahmud düşürmüştü. 15 Haziran 1826'da Sultan sadık birliklerini topladı ve onları isyancıların üzerine saldı. İstanbul'da topların gürlediği ve tüfeklerin ateşlendiği şiddetli bir savaş başladı. Ama bu savaş çok uzun sürmedi. Sadece bir gecede II. Mahmud'un düzenli ordusu halka zulmeden tüm Yeniçeri ocaklarını ateşe verdi. Sabah olduğunda binlerce Yeniçeri öldürülmüştü. Hayatta kalanlar ise tek tek avlandı ve idam edildi. İstanbul halkı o gün yaşananlara Vakai Hayriye, yani hayırlı olay ismini verecekti. Yeniçeri Ocağı'nın sonu Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme yolunda attığı büyük bir adım oldu. Bu sadece askeri bir zafer değildi. Genç Osman'ın intikamını da almıştı II. Mahmud. Genç yaşta öldürülen padişahın hayaleti artık huzura kavuşmuştu. Genç Osman'ın kısa hayatını ve Vakai Hayriye olayını anlattığımız videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.